Akbabalar, büyük, iri ve leş yiyici kuşlardır. Bu yırtıcı kuşların dünya üzerinde yaşayan kızıl akbaba, kral akbaba gibi pek çok türü vardır. Kendine has özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken akbaba türlerinden sakallı akbaba, Türkiye'de de yaşayan akbabalardandır. Türkiye dışında Güney Avrupa, Hindistan, Tibet ve çevresi, Kuzey ve Orta Afrika'nın bazı bölgeleri olmak üzere çok geniş bir coğrafyada yaşar. Sakallı akbaba, sahip olduğu bu ismi gagasının hemen altında bulunan siyah ve sakala benzeyen uzun tüylerinden almıştır. Sakallı akbaba toplum arasında birkaç farklı adla da anılmaktadır. Onlar karakuş, nuri kuşu ve kuzu kuşu isimleriyle de bilinir. İnsanlar gökyüzünde özgürce uçma hayalini gerçekleştirmek için uzun yıllar inanılmaz derecede emek ve çaba göstermiştir. Buna karşılık sakallı akbaba birçok kuş türü gibi uçma yeteneğine doğuştan sahiptir ve uçma konusunda çok yetenekli ve ustadır. Sakallı akbaba pek çok kuş türüne göre oldukça büyük ve iridir. Öyle ki ortalama 95-125 cm boyunda ve 5-7 kilogram ağırlığında olur. Kanatlarını açtığında boyutu 235-280 santimetreye kadar ulaşır. Sakallı akbaba çoğu akbaba türünden farklı olarak kel değildir. Kuyruk ve kanatları koyu renklerde, genelde siyah ve gri tonlarında olur. Başları, ayakları ve karın bölgeleri açık renk ve tonlarında olur. Sakallı akbabalar 500 ile 4000 metre yükseklik arasında değişen dağlarda yaşar. Yuvasını genelde dik uçurumun kenarına yapar. Arazi olarak kayalık, taşlık, bitki örtüsü bakımından çıplak ya da seyrek ağaçlı bölgeleri tercih eder. Yerli bir kuştur ve yıl boyunca kendisine yuva olarak belirlediği bölgede yaşar. Kayalıklar arasında yankı yapan tiz sesleriyle uzaktan duyulur ve tanınırlar. Sakallı akbaba yumurtlayarak ürer. Genelde Aralık ve Şubat ortalarında üreyen bu canlılar tek seferde birkaç taneden fazla yumurta çıkaramaz. Yumurtalarını çıkardıktan sonra yaklaşık 2 ay kuluçkaya yatar. Baharın gelmesiyle birlikte yavrular yumurtadan çıkar. Yavrular 3-4 aylık olduklarında ilk uçma denemelerini yapmaya başlar. Sakallı akbabaların beslenme şekilleri çok ilginçtir. Akbabalar genel olarak ayrım yapmadan ölmüş hayvanların leşini yer. Sakallı akbaba diğer türlerden farklı olarak hayvanın kemiklerini yer. Onlar kemik yemeyi ve özellikle son derece besleyici olan kemik iliğini yemeyi çok sever. Sakallı akbabaya baktığımız zaman hayvanın kafa yapısının kemik yemeye uygun olmayacağını görür ve düşünürüz. Çünkü kemiği parçalamak için ihtiyacı olan güçlü dişlere sahip değildir. Hatta hayvanın dişi bile yoktur. Peki sakallı akbaba kemikleri nasıl yiyor? İşte burada sakallı akbabanın ilginç beslenme yöntemi ortaya çıkıyor. Sakallı akbaba yiyeceği kemiği gagasıyla alır ve gökyüzüne doğru havalanır. Belli bir yüksekliğe geldikten sonra ağzındaki kemiği uygun bir kayanın üzerine bırakır. Bu işlemi ortalama 50 kez tekrarlar. Sonunda sürekli kayaya çarpan kemik parçalanır ve sakallı akbabanın kemiği yemesi için uygun kıvama gelir. Sakallı akbaba ufalanan kemik parçalarını bütün olarak yutar. Kuşun midesindeki sindirim asiti çok güçlüdür. Bu sayede sakallı akbaba yuttuğu kemikleri zorlanmadan kısa sürede sindirir. Sakallı akbabalar oldukça büyük ve güçlü canlılardır. İnsanlardan uzak, kendi hallerinde yaşarlar. Bu akbabalar dünyada geniş bir coğrafyada yaşasalar da sayıları çok düşüktür. Öyle ki Türkiye'de yaşayan 100 ile 500 arasında sakallı akbaba çifti olduğu tahmin edilmektedir.